Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yumuşacık kıvamı, ağızda bıraktığı keklemsi tadı ve tel tel dağılan hamuru ile birlikte cevizli haşhaşlı bükme hazırlayacağım. Daha önceden yapmadıysanız emin olun çok beğeneceğiniz bir tarif. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tarifimiz için hamurumuzu hazırlıyoruz. Kabımın içerisine 5 su bardağı dolusu un ilave ediyorum. Unumun ortasını açıyorum. İçerisine bir paket kuru maya, bir dolu yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimizi eklemeye başlayalım. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı da ekleyip yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle parmak uçlarımızla hamuru toparlamaya başlayalım. Hamurumuzu dikkatlice güzel bir şekilde yoğuralım. Toparlanmaya başladığında tezgahımın üzerine alıp yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özellikle böyle açılarak yapılan poğaçalar ve börekler için söylemem gerekir ki hamuru çok iyi yoğurmak lazım. İyi yoğrulan hamur her zaman çok daha iyi açılır. Hamuru toparladıktan sonra azıcık üzerine zeytinyağı gezdiriyorum ve tekrar yoğuruyorum. 5 dakika kadar yoğurduktan sonra hamurumu tekrardan yoğurduğum kabın içerisine alıyorum ve üzerine örtüp yarım saat 40 dakika mayalandıracağım arkadaşlar. İyice yoğurmak çok önemli bu aşamada. Yoğurup kenara aldım ve mayalanmaya bıraktım. Diğer taraftan da iç harcımı hazırlıyorum. Ben böyle hazır paketlerde olan haşhaşlardan aldım. Haşhaş ezmesinden. 3 yemek kaşığı kadar haşhaş ezmesi kullandım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, kuru haşhaş alırsanız birazcık daha sıvı yağ oranını arttırmakta fayda var. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Ve şöyle 1 su bardağı kadar da öğütülmüş ceviz kullandım arkadaşlar. Ceviz de bu bükmenin içerisinde olunca inanılmaz lezzetli oluyor. Haşhaşlı bükmenin tadına ekstra tat katıyor. Sadece haşhaş olunca ben çok sevmiyorum tadını açıkçası. Ama ceviz ve şekerle birlikte inanılmaz güzel bir tada ulaşıyor. Karışımımızı iyice karıştırıyoruz ve böyle akışkan yumuşak bir kıvam elde etmesini sağlıyoruz. Dediğim gibi eğer aktardan kuru haşhaş alırsanız ona birazcık daha fazla yağ eklemekte fayda var. Harcımı kenara aldım ve mayası gelen hamurumu tezgahımın üzerine tekrardan alıyorum. Tezgahımın üzerini yağladım ve şöyle hamurumu toparlayıp gazını çıkartıyorum. Ve 4 eşit bezeye bölüyorum arkadaşlar. Bezeleri tamamen açacağınız alana göre ayarlayabilirsiniz. Ben tezgahın üzerinde açacağım için ona uygun ölçülerde hazırladım. Böyle büyük bir masanız varsa 2 beze halinde de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez bu. Ama böyle kat kat olması çok daha güzel oluyor. Açtığım bezelerimin üzerine örtüyorum ki hamurlarım kurumasın. İlk bezemle açma işlemine başlıyorum. Tezgahımın altını yağlamıştım ve hamuru koydum. Üzerine de bir miktar yağ döküyorum ve merdanem yardımıyla olabildiğince açıyorum arkadaşlar. Burada tamamen size kalmış açma oranı. Ben ilk bezemi toplarken şöyle kenarı yırtıldığı için biraz zorlandım. Şöyle açtıktan sonra içerisine haşhaşlı karışımımızı ekliyoruz. 3-4 yemek kaşığı kadar ekledim ben şöyle ilk bezemin üstüne. Bu arada bu boylarda açtım ama hamuru daha sonra da çeke çeke gerdireceğim. Biraz daha açacağım. Tam boyu bu değil aslında. Şöyle parmak uçlarını da kenarlarına sürüyorum. Tamamen eşit şekilde dağıttıktan sonra şöyle uçlarından çeke çeke açacağım. İyice büyüttüğüm yufkamın üzerine açtığım diğer bezemi kapatıyorum. Kenarlardan boş kalan kısımlardan da uçları birleştirelim arkadaşlar ki yufkalar içe kaçıp biri büyük biri küçük olmasın. İkinci katımıza da aynı şekilde haşhaş ezmelerimizden ilave ediyoruz ve kaşığımızla birlikte her tarafına eşit gelecek şekilde sürmeye gayret ediyoruz. Bütün katlarımıza da aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. En üst kata sadece sürmeyeceğiz. Şöyle 3. yufkamı da açtım ve onu da üzerine kapatıyorum. Zaten üzerine yağ döküp açtığımız için çok kolay açıldığını da belirtmiştim arkadaşlar. Hiç gözünüzü korkutmasın. Gerçekten inanılmaz pratik ve böyle tadı çok güzel, yumuşacık. İçinde ceviz, haşhaş, şeker. Gerçekten hamur işi sevenlerin beğeneceğini düşündüğüm bir tarif. Şöyle son katımı da
Yağladım ve açıyorum. Parmak uçlarımla büyüttüm. Merdanemle boyunu iyice büyütüyorum arkadaşlar. Son kat yufkamı da kapattıktan sonra merdanem yardımıyla biraz büyütüyorum. Uçlarından çeke çeke genişletebildiğim kadar genişletiyorum ve mümkün olduğunca dikdörtgen bir şekilde büyütmeye gayret gösteriyorum. Tepsiye dizerken eşit oranlarda olabilmesi adına şöyle iyice büyütüyorum ve böyle pizza aparatı yardımıyla keseceğim arkadaşlar. Çok yırtmamaya dikkat edelim. Kıvıracağımız için zaten ekstra böyle kenarları sıkıntılı olmasın. Yeteri kadar büyüttükten sonra pizza aparatı yardımıyla yaklaşık 3 santim boyutunda kesiyoruz. Hamurumuzun tamamını kestikten sonra şöyle uçlarından tutup kıvırıyoruz arkadaşlar ve tepsimize diziyoruz. Uçlarından tutup kıvırıyoruz ve böyle minik boşluklar bırakarak tepsimize diziyoruz. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini tekrar bir poşetle kapatıyoruz ve yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayalanmasına bırakıyoruz. Mayasını alan bükmelerimizin üzerine yumurtamızın sarısını ekliyoruz. Ben özellikle arkadaşlar bu mayalı hamurlar sönmemesi için yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum ve daha sonra sürüyorum. Çok daha güzel oluyor bu şekilde yapınca. 180 derece fırında iyice kızarıncaya kadar haşhaşlı bükmelerimi pişirdim. Yaklaşık 17-18 dakika içerisinde çıktı benim bükmelerim ve şöyle üzerine nemli bir tülbent örttüm ki üzerleri kurumasın diye. Soğuyunca da servis ettim kesip. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.